Merhabalar, dersimiz genel cerrahi, konumuz çok popüler bir konu, obezite. Nedir obezite? Kabaca kişinin vücuduyla taşıması gerekenden daha fazla yük taşımasıdır. Çok klasik bir tanım var bizim hesaplamalarda kullandığımız body mass index, yani vücut kitle indeksi. Bu değer eğer 18 ile 25 arasındaysa normal kabul ediyoruz. 25-30 arasında bir değerse fazla kilolu diyoruz. 35'in üzerinde ise artık obezite, morbid obezite ve süper obezite kavramları ortaya çıkıyor. Yani bizim için ameliyat gerektiren ağırlık grubuna geçiyor. Hesaplarken kilo bölü boyun metre olarak karesi şeklinde hesaplıyoruz. Aslında kabaca şunu söyleyebilirim. Boyu 1.60 olan birisinin normalde olması gereken kilo 60 ila 65 arasındadır. Boyu 1.70 olan birisinin olması gereken normal kilo 70-75 aralığındadır. Yani boyunuz eğer 1.80 ise 80 kiloysanız normaldir. Bunu düşünerek bu detay hesaplamalara girmeden de kendi kilomuzla ilgili bir değerlendirme yapabiliriz. Şimdi bir tane örnek yapalım vücut kitle indeksini anlamak için. Boy 1.60 olan birisi eğer 60 kilo ise nasıl hesaplıyoruz? Kilo bölü boyun metre olarak karesi. Yani 60 bölü 1.6'nın karesi 60 bölü 2.56, o da yaklaşık olarak 23 çıkacaktır. O zaman hangi aralıktayız? Normal kilo aralığındayız. Eğer boyu 1.60 olan birey 90 kilo ise o zaman 90 bölü 1.6'nın karesi, o da yaklaşık olarak 35 çıkacaktır. Yani obezite sınırında. Hastalarımızın bize en çok sorduğu sorulardan birisi de ben obezite cerrahisi için uygun muyum? İşte kilom 100, kilom 90. Burada sadece kiloyu bilmek yetmiyor. Boyla oranını hesaplamak gerekiyor. Yani boyu 1.90 olan birisi 90 kilo ise şu anlattığım örnekten de anlaşılacağı gibi normaldir. Ama boyu 1.60 olan bir birey 90 kilo ise o zaman evet ameliyat olabileceği bir kiloya sahip demektir. Yani ne kadar şişman olduğumuzu, şişmanlığımızın derecesini anlamak için en çok kullandığımız hesaplama yöntemi vücut kitle indeksi dediğimiz yöntemdir. Evet, vücut kitle indeksine göre önce ne kadar kilolu olduğumuzu belirliyoruz. Daha sonra da hangi metotlarla zayıflayabileceğimizi belirlemeye çalışıyoruz. Nasıl? Eğer ağırlığımız vücut kitle indeksi hesaplandığında 18-25 aralığında ise bize göre fazla olsa da aslında normal aralıktayızdır. Ancak 25-30 arasındaysa o zaman fazla kiloluyuz. Fakat çok aşırı bir kilo yok, yani obezite düzeyinde değil. Bu durumda öncelikle bir diyetisyen kontrolünde sağlıklı beslenmenin öğrenilmesi ve egzersiz programıyla desteklenmesi gerekiyor. Bu şekilde kısa sürede sonuç alınabilir. Ancak vücut kitle indeksimiz artık 35'in üzerine çıktıysa, yani biz artık obez bir bireysek, diyete uyum daha zordur. Egzersiz programına uymak daha zordur. O nedenle vücut kitle indeksi 35'in üzerindeyse ve 6 ay gibi kararlı bir diyet programı uygulanmasına rağmen kilo verilemiyorsa obezite cerrahisi gündeme alınabilir. Evet, şimdi sizlere obezitenin beraberinde getirdiği problemlerden bahsedeceğim. Bir bireyde obezite varsa hipertansiyon, diyabet, artroz dediğimiz eklem hastalıkları, uyku apne problemi, damar hastalığı ve kalp hastalıklarının gelişme ihtimali artar. Bu nedenle ileri derecede obez bireylerin ortalama yaşam ömürleri normal kilolu bireylerden daha kısadır. Bunların hepsinin fizyolojik, tıbbi açıklamaları var. Neden, nasıl ortaya çıktığı ile ilgili, ama en belirgin açıklamak istediğim problem aslında eklem problemleri. Şöyle anlatmak isterim bunu. Boyu 1.60 olan bir birey eğer normal kiloda ise, 60 kilo ise, bir ayağının taşıması gereken ağırlık 30 kilogramdır. Aslında 1.60 boyunda bir bireyin dizindeki eklem yüzey genişliği, ayak tabanı genişliği üzerinde 60 kiloyu taşımaya uygundur. Ancak bu bireyin kilosu 90 olduysa bir ayak artık 30 kilo değil
45 kilo taşımaktadır. Aynı şekilde dizler de daha fazla ağırlık taşımaktadır. Ama taşıması gereken ağırlığın çok daha fazlasını taşıdığı için hastalarımızda özellikle belli bir yaştan sonra bizim gonartroz dediğimiz eklem yüzeylerindeki kıkırdakların aşınması başlar. Ve bu nedenle hastalarda diz protezi ameliyatları gündeme gelmeye başlar. Yani bir eklemin taşıması gereken ağırlığın yaklaşık 1,5 katını taşıdığı zaman belli bir süre sonra eklemde deformasyon ve diğer başkaca problemler ortaya çıkmaktadır. Evet, obeziteyi tanımladık. Obezitenin çözümünde, tedavisinde neler yapmamız gerekiyor? İlk seçeneğimiz tabii ki diyet. Yani sağlıklı beslenmenin bir diyetisyen kontrolünde sağlıklı beslenmenin öğrenilmesi. Bunun yanına tabii ki bir egzersiz programı da eklenirse kilo verme daha da kolaylaşır ve daha sağlıklı bir beslenme programı uygulanabilir. Bunlarla başarılamıyorsa cerrahi tedaviler, kilo çok fazlaysa cerrahi tedavi gündeme gelebilir. Onun dışında daha düşük kilolarda mide botoksu ve mide balonu uygulamaları da tercih edilebilir. Ancak mide balonunun bir istisnası vardır. Gerçekten çok aşırı kilolu bireylerde ameliyat riskinin de yüksek olduğu düşünülüyorsa ameliyata hazırlamak için, ameliyata uygun hale getirmek için geçici olarak mide balonu uygulanıp daha sonra ameliyat planlanabilir. Başlıca obezitenin çözüm yöntemleri bu şekildedir. Zayıflamak isteyen, kilosundan, yaşam tarzından, obezitenin meydana getirdiği problemlerden rahatsız olan bireylerde ve aynı zamanda diyet ve egzersiz uygulamaları ile kilo vermeyi başaramayan ancak akciğer ve kalp sağlığının da genel anestezi almaya, ameliyat olmaya uygun olan bireylerde obezite cerrahisi yöntemleri uygulanabilir. Obezite cerrahisine ilk başladığımız yıllarda klasik olarak 18-65 yaş aralığı bu ameliyatlar için uygundur. Bu sınırların dışında çok ameliyat yapılmamalı diye söylenir idi. Ancak günümüzde bu aralık her yönde genişledi. Eğer 65 yaşında bir birey diğer yöntemlerle kilo veremediyse, akciğer ve kalp sağlığı da genel anestezi almasına engel teşkil etmiyor ise ameliyat yapılabilir, planlanabilir. Çocukluk yaş grubunda ise bu bence daha önemli bir konu. Eğer 16 yaşında bir birey obeziteden dolayı yani kilo problemlerinden dolayı sosyal hayatta etkileniyorsa, örnek veriyorum çocuk okula gitmek istemiyorsa, derslerini etkiliyorsa, endokrinolojik bir problem yani hormonal bir hastalığı da yok ise obezite cerrahisi gündeme gelebilir. Tartışmalar şu şekilde oluyor. Yani obezitenin meydana getirdiği problemler ve deformasyonları 2 sene daha taşımaya gerek var mı? Çünkü bireyin yaşının küçük olması ameliyatla ilgili riskleri artıran bir parametre değil. O nedenle 18 yaş altında da obezite cerrahisi seçilmiş vakalarda planlanabilmektedir. Sıfır riskli ameliyat yoktur. Aslında her uygulamanın kendine göre bir riski vardır. Obez bireylerin ameliyatlarına gelince obez bireylere uygulanan sadece obezite cerrahisi değil, diğer ameliyatlarda da bazı riskler normal kilodaki bireylerden artmış şekildedir. Ancak obez bir bireye uygulanacak safra kesesi, kapalı safra kesesi ameliyatıyla deneyimli merkezlerde iyi ekipmanlarla uygulanacak bir obezite cerrahisi arasında çok fark yoktur. O nedenle merkezin, ekibin deneyimli olması obezite cerrahisini güvenli hale getirmektedir günümüzde. Obezite cerrahisinin dünyada şu anda en çok uygulanan yöntemlerinden bir tanesi sleeve gastrektomi yani tüp mide diye bilinen ameliyatımız. Midenin şekli şu şekildedir. Bu ameliyat sırasında ağızdan bir tüp yutturulur. Şöyle. Yemek borusundan mideden geçerek 12 parmak bağırsağına bu tüp ulaşır. Ve bu tüpün etrafından mide kesilerek küçültülür. Ve geride tüp gibi ince bir mide kalır. Bu nedenle sleeve gastrektomi tüp mide ameliyatı olarak anılmaktadır. Aslında mideye takılan, sürekli orada kalan bir tüp ya da herhangi bir aparat yoktur.
Tüm laparoskopik ameliyatlarda mantık aynı. Karnı açmış olduğumuz 4-5 tane küçük 1-1,5 santimetrelik delikten kamera ve diğer aparatları girerek mideyi ayırıyoruz. Daha sonra bu ayırmış olduğumuz mideyi başka bir yeri açarak, keserek değil, ameliyat için açmış olduğumuz deliklerden dışarıya doğurtarak çıkarıyoruz. Vücuttaki yağların alındığı ameliyatlar, liposuction dediğimiz bölgesel yağlanmaların giderilmesi için uygulanan yöntem ve abdominoplasti dediğimiz karın bölgesindeki yağlanma olduğunda uygulanan ameliyat yöntemleridir. Obezite cerrahisinde ise biz sadece mideyi küçültüyoruz. Böylece birey daha az yiyerek doyuyor ve zamanla zayıfladığı için zaten vücudunun her yerinden komple bir yağ kaybı ve zayıflama ortaya çıkıyor. O nedenle tüp mide ameliyatı sırasında vücuttan yağ almak gibi bir uygulama yoktur. Burada önemli olan sizin fazla kilonuzun ne kadar olduğudur. Şöyle örnek vermek istiyorum. Boyu 1.60 olan birisi, yani 160 santimetre olan birisi eğer 90 kilo ise ameliyat olduktan sonra normal kilosunu 65 kabul edersek 1.60 boyundaki bir bireyin 65 kilo olması için 6 ay içerisinde yaklaşık olarak 25 kilo vermesi gerekir. Eğer aynı boydaki birey 90 değil de 120 kilo ise o zaman yaklaşık aynı süre içerisinde 55 kilo vermesi gerekir ki ideal kilosuna gelebilsin. O nedenle aynı boydaki bireylerde obezite cerrahisi uygulandığında fazla kilosu daha fazla olan, yani vücut kitle indeksi yüksek olan bireylerin aynı süreler içerisinde daha fazla kilo vermesi mümkündür. Bu değişkenlik gösteren bir takvim, ancak genellikle 6 ay 8 ay 1 sene arasında değişmekte. Ortalama olarak 8 ay içerisinde hastalarımız ameliyattan sonraki ideal kilolarına kavuşmaktalar. Evet, mümkün. Ameliyattan sonra küçülmüş olan midemiz bize daha doğru beslenmeyi ve diyet kurallarına uymayı kolaylaştırmaktadır. Ancak biz bu kurallara uymazsak, şartları zorlarsak, yani daha sık beslenirsek ve doğru gıda çeşitliliğini sağlayamazsak genellikle ameliyattan 2 sene sonra yavaş yavaş geri kilo alma gerçekleşebilmektedir. O nedenle ameliyattan sonraki 1 sene içerisinde doğru beslenmeyi öğrenmek gerekiyor. Geri kilo almamak tabii ki en iyisi. Ama obezite cerrahisinden sonra verdiğimiz kiloları geriye aldığımız takdirde revizyon cerrahisi önermiyoruz. İkincil ameliyatlar her zaman daha zordur ve problem olma ihtimali ilk ameliyatlardan daha yüksektir. Bu nedenle obezite cerrahisinden sonra geri kilo alımında hastamızın ideal kilosuna kavuştuktan sonra kopmuş olan diyetisyen diyaloğunu yeniden kurmak istiyoruz. Ve yeniden doğru beslenmeyi ve egzersiz programlarını deneyerek ideal kilolara gelmeye çalışıyoruz. Önerimiz ikinci bir cerrahi değil, yeniden diyet alışkanlıklarının desteklenmesi ve egzersiz programları. Bizim obezite cerrahisi uyguladığımız hastalara revizyon cerrahisi ya da karın içerisindeki başka ameliyatlar yaptığımız sırada gördüğümüz midenin aslında çok fazla büyümediği. Peki geri kilo almayı neye bağlıyoruz? Ameliyattan sonra 3 ana öğün, 3 ara öğün, 6 öğün. Sonrasında da sadece günde 3 öğün beslenmeye alışan ve normal kilosuna kavuşan bir birey belli bir süre geçtikten sonra, özellikle alkol alımı da varsa, bu 3 öğünü 5, 6, 7, 8 öğüne çıkarabiliyor. Ve bunu sürekli bir atıştırma alışkanlığı haline getirdiği için bireyler, özellikle tatlı sıvı gıdalarla beslenenlerde geri kilo alma gerçekleşiyor. Bizim deneyimlerimiz, gördüğümüz midenin yeniden çok genişlemesi değil, hastalarımızın daha sık beslenmeyi öğrenmesi.
O nedenle diyetisyen tavsiyelerine sadık kalmakta fayda var. Hastalarımızın ameliyattan önce en çok sorduğu sorulardan bir tanesi, yaklaşık 2 ay süreyle sadece sıvı gıdalarla besleneceğiz, doğru mu diye sorulur. Bizim pratik uygulamamız bu şekilde değil. Genellikle ameliyattan sonra bir hafta kadar evet sıvı gıdalarla, çorba, komposto, ayran, su ve diğer sıvı gıdalarla beslenmeyi öneriyoruz. İkinci hafta yavaş yavaş püre ve yumuşak gıdalara geçiyoruz. Üçüncü ve dördüncü haftada ise yavaş yavaş artık normal beslenmeye geçiyoruz. Ancak tüm hastalarımıza ameliyattan sonra bu süreçte tüketilen bütün katı gıdalarda iyice çiğneyerek yutmayı öneriyoruz. O nedenle yaklaşık 1 ay içerisinde normal beslenmeye geçtiğimizi söyleyebiliriz. Elbette obezite cerrahisi yapıldıktan sonra da hamile kalınabilir. Hatta gebeliğin zor olduğu bireylerde ameliyattan sonra normal kilolara gelindiğinde hamile kalmak daha kolaydır. Fakat süre olarak biz ideal kiloya gelmeden, yani yaklaşık olarak 8 ay gibi bir süre geçmeden hamilelik önermiyoruz. Çünkü bu dönemde katabolik bir süreç var. Yani yeteri kadar kalori alınmadığı için vücudun gıdaya olan ihtiyacı ve açığı daha fazla olduğu için bebek gelişiminde problem yaşanabilir. O nedenle ideal kiloya gelene kadar hamile kalınmasını önermiyoruz. Ancak kendi deneyimlerimizde bu süreçler yaşanmadan da, yani obezite cerrahisinden çok kısa süre sonra hamile kalındığında da doğumlar gerçekleşti ve bizim deneyimlerimizde bir problem yaşanmadı. Bu biraz kişiden kişiye değişebilen bir süreçtir. Hastamızın yaşına, fazla kilosuna, yaptığı işe, mesleğine göre değişmektedir. Ofis çalışanları için ameliyattan sonraki bir haftanın bu süreç için yeterli olduğunu düşünebiliriz. Yaklaşık 7 gün sonra ofis çalışanları işlerine başlayabilirler. Ameliyattan sonra birinci haftada düşük tempolu günlük 20'şer dakikalık, yarım saatlik yürüyüşleri önermekteyiz. Diğer tempolu sporlar için fazla kilomuzu ve kalp sağlığımızı göz önünde bulundurarak bir spor uzmanının da önerileriyle yavaş yavaş tempoyu yükseltmekte fayda var. Bunun için de ameliyattan sonraki 1-1,5 ay yeterlidir. Spora başlayarak tempoyu yavaş yavaş arttırarak egzersizleri planlamakta fayda vardır diye düşünüyoruz. Sizler de merak ettiğiniz sorular olursa YouTube sayfamıza yorum olarak yazabilirsiniz ya da diğer sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz.